Bir önceki bölümde şunu söylemiştik. Müşteri hakkında konuşmak başka bir şeydir, müşteriyle konuşmak başka bir şeydir. Peki müşteriyle konuştuk. Onu dinledik, şikayetlerini aldık, beklentilerini anlamaya çalıştık. Sonra ne olacak? Çünkü sadece müşteri memnun değil demek yetmez. Sadece kalite istiyor demek yetmez. Sadece hızlı teslimat bekliyor demek de yetmez. Bunlar önemli cümlelerdir ama hala biraz genel kalır. İşte CTQ burada devreye girer. CTQ, İngilizce Critical to Quality ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe'ye kalite için kritik olan özellikler gibi çevirebiliriz. Daha basit söyleyelim. CTQ, müşterinin önemli gördüğü beklentiyi ölçülebilir hale getirmektir. Yani müşteri sesi bize yönü gösterir. CTQ ise o yönü net bir hedefe çevirir. Bunu çok basit bir örnekle düşünelim. Müşteri diyor ki, ürünler daha kaliteli olmalı. Bu bir müşteri sesidir. Ama bu cümleyle doğrudan süreç yönetemezsin. Çünkü kaliteli ne demek? Daha sağlam mı? Daha temiz mi? Daha doğru ölçüde mi? Daha az hatalı mı? Daha iyi ambalajlı mı? CTQ çalışması burada şunu sorar. Müşteri için kaliteyi hangi özellik belirliyor ve bunu nasıl ölçeceğiz? Mesela tekstil sektöründe müşteri kaliteli ürün dediğinde bunun CTQ karşılığı şöyle olabilir. Ölçü toleransının artı-eksi 1 santimetre içinde olması, dikiş hatası oranının %1'in altında kalması, renk farkı olmaması, ürünün yıkama sonrası formunu koruması. Artık elimizde genel bir beklenti değil, ölçülebilir kriterler vardır. Başka sektörlerden düşünelim. Bir e-ticaret müşterisi hızlı teslimat istiyorum diyebilir. Bu bir VOC'tur. Yani müşteri sesidir. CTQ'ye çevirdiğimizde şöyle olur. Siparişlerin %95'i en geç 2 iş günü içinde teslim edilecek. Bir hastane hastası çok beklemek istemiyorum diyebilir. CTQ karşılığı şu olabilir. Bekleme süresi ortalama 15 dakikayı geçmeyecek. Bir yazılım kullanıcısı uygulama yavaş diyebilir. CTQ karşılığı. Ana ekran 3 saniyeden kısa sürede açılacak. Bir çağrı merkezi müşterisi kimseye ulaşamıyorum diyebilir. CTQ karşılığı. Aramaların %90'ı ilk 30 saniye içinde cevaplanacak. Bir lojistik müşterisi ürünler hasarlı geliyor diyebilir. CTQ karşılığı. Hasarlı teslimat oranı binde 2'nin altında olacak. Gördüğün gibi CTQ, müşterinin genel beklentisini somutlaştırır. Artık daha iyi olalım demeyiz. Ne kadar iyi, hangi konuda iyi, hangi sınırın altında ya da üstünde iyi. Bunu konuşmaya başlarız. Bu yüzden CTQ, yalın 6 sigmada çok kritik bir köprüdür. Bir tarafta müşteri vardır. Duygularıyla, beklentileriyle, şikayetleriyle, deneyimiyle konuşur. Diğer tarafta süreç vardır. Ölçüyle, veriyle, standartla ve hedefle yönetilir. CTQ bu iki dünyayı birbirine bağlar. Müşteri geç kalıyorsunuz der. Süreç dili bunu, teslimatların kaçı söz verilen tarihte yapılıyor sorusuna çevirir. Müşteri ürünler sorunlu der. Süreç dili bunu, hata oranı nedir, hangi hata kritik, kabul edilebilir sınır nedir sorusuna çevirir. Müşteri iletişim zayıf der. Süreç dili bunu, müşteri taleplerine ilk dönüş süresi kaç saat sorusuna çevirir. Demake'in define yani tanımlama aşamasında CTQ bu nedenle çok önemlidir. Çünkü doğru CTQ belirlenmezse proje hedefi de bulanık kalır. Bulanık hedefle yapılan iyileştirme ise çoğu zaman bol toplantılı ama düşük etkili olur. Mesela müşteri memnuniyetini artıracağız demek güzel bir niyettir. Ama proje hedefi olarak zayıftır. Bunun yerine müşteri şikayetlerine ilk dönüş süresini 48 saatten 12 saate indireceğiz dediğinde artık neyi iyileştireceğin nettir. Ya da kaliteyi artıracağız demek yerine son kontrolde ölçü hatası oranını %3'ten %1'in altına indireceğiz dediğinde ekip aynı hedefe bakmaya başlar. Bugün yapay zeka CTQ belirleme sürecini de kolaylaştırabilir. Müşteri şikayetlerini, anketleri, çağrı kayıtlarını veya toplantı notlarını analiz edip müşterinin en sık tekrar eden beklentilerini çıkarabilir. Sonra bu beklentiler için olası ölçüm kriterleri önerebilir. Örneğin yapay zekaya şöyle sorabilirsin. Bu müşteri ifadelerini analiz et. Her ifadeyi müşteri beklentisine çevir. Sonra her beklenti için ölçülebilir CTQ öner. Ama burada dikkatli olmak gerekir. Yapay zeka öneri sunar. Son kararı süreci bilen insanlar verir. Çünkü CTQ sadece güzel bir metrik seçmek değildir. Gerçekten müşterinin değer verdiği şeyi sahada ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirmektir.
Şimdi küçük bir uygulama yap. Bir müşteri cümlesi seç. Mesela teslimatlar geç geliyor. Sonra bunu 3 adıma ayır. Önce müşteri beklentisini yaz. Müşteri ürününü söz verilen tarihte almak istiyor. Sonra ölçüyü belirle. Zamanında teslimat oranı. Son olarak hedefi yaz. Siparişlerin %95'i söz verilen tarihte teslim edilecek. İşte bu basit dönüşüm VOC'den CTQ'ya geçiştir. Müşterinin sesini duyarsın, beklentiyi anlarsın. Sonra bunu ölçülebilir bir hedefe çevirirsin. Çünkü ölçülemeyen beklenti iyi niyet olarak kalır. Ama doğru tanımlanmış bir CTQ, ekibin neye odaklanacağını gösterir, problemi netleştirir ve çözümü doğru yere yönlendirir. CTQ, yalın, 6 sigmada teorik bir kavram değildir. Müşterinin dağınık sesini sürecin yönetilebilir hedeflerine çeviren güçlü bir araçtır.